Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane kulaklığımız var. İki kulaklığımızı birden tamir edeceğiz. Nasıl sorunlar olabilir, nasıl çözebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. İzleyebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi yapacağımız şeyi söyleyeyim. Bunun şurası bozuk. Şurayı değiştireceğiz, keseceğiz ve şuradan yapacağız. Şurada bir kabloda biraz sorun var. Hem de şeyi düzeltmek amaçlı. Neydi onun ismi? Bez ip olduğu için onu düzeltmek amaçlı biraz geriye alacağız. Bunun da şuradaki şeyi kopmuş. Hoparlör çıkmış. Açınca fark ettim. Ucu burada. Açınca gördüm bu çıkmış. Bunun parçası. Bunu da buradan yapacağız. Olursa olacak. Olmazsa başka sorunlarına bakacağız. İlk bundan başlayalım. Hızlı olan. Sorununu direkt biliyoruz çünkü. Hızlıca yapabiliriz. Ben size şunu keseyim gösterip. Bunu da açıyoruz şöyle. Açamadık. Şimdi bunda ne yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu teli komple şunu söküp şuraya teli komple takarsak, tek tek takacağız tabii ki. Ne yaptığımı görmeniz amaçlı. Tel gözüküyor mu? Biraz ince ama şöyle yaparsam gözükür mü? Bakın arkadaşlar, şu teli görüyor musunuz? Şu tel. Onda yapacağız işlemimizi. Bunun arkasına bir farklı bir renk bir şey koysam. Şöyle. Nasıl oldu? Daha iyi oldu sanırım. Şöyle lehim makinenizin üstüne şeyi geçiriyorsunuz. Şöyle biraz bekletiyorsunuz. Sonra ileri geri yaparak üstündeki şeyi yapacaksınız. Kılıfı. Bir iki kere temizleyin lehiminiz makinenizin ucunu. Size göstereyim onu. Diğerlerini ben yapacağım. Görüyorsunuzdur herhalde. Lehimi tuttu arkadaşlar. Diğerlerini de ben yapıyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi hepsi tamam şu an. Görüyorsunuzdur herhalde. Bunu yerleştireceğiz. Hemen bunu açalım. Renklerini söylemem lazım size. Durun biraz büyüteyim geri. Normale geçersek. Mavi gibi olan renk kulaklığın artısı. Hangisini takarsanız. Kırmızı olan renk diğer kulaklığın artısı. Kahverengi gibi olan renk mikrofonun artısı. Sarı da hepsinin eksisi oluyor. Yani bir yere bağlayacağımız şu eksi. Hepsinin. Direkt bağlayalım hemen. Şu mikrofon arkadaşlar. Şu son bacak. Yani orası mikrofon oluyor. Şu mikrofonumuz. Mikrofonla işimiz bitti. Sarı olan eksi. Mikrofondan hemen sonra gelen. Sonra mavi ya da kırmızı istediğinizi seçip takabilirsiniz. Bunların ikisi de hoparlör. Tamam, güzel. Şimdi göstermeyeyim gerekirse tekrardan. Bu taraf parmağımın olduğu yerde hoparlör. Bu da hoparlör bir sonraki eksi. Şurada da şey var. Mikrofonun artısı var arkadaşlar. Bu şekilde burası. Burayı kapatabiliriz artık. Burayla işimiz kalmadı. Şöyle birbirine değmeyecek şekilde koyarsanız fazla iyi olur. Normale geçelim hatta. Boşuna büyükte kalmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun bir parçası var. Ben sıcak silikon basıp üstüne bunu geçireceğim arkadaşlar. Hem daha şık duracak. Direkt sıcak silikonla yuvarlayabilirsiniz. Öyle çok yapmışlığım vardı. Videolarımda vardır illaki.
Bir kurusun bir arkadaşlar bu. Ondan sonra devam edeceğiz. Sıra gelelim buna. Bu orası kopuktu ama inşallah sorun orasıdır. Bilmiyorum, şimdilik yapacağız bir görmek amaçlı. Bunun kablosu uzayan bir kablo olduğu için şöyle bir falçatayla ufak bir çizik atarsanız kabloları kesmeden işinizi görecektir. Kabloları kesmemeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi iki kabloyu da çıkardım. Az önceki uyguladığımız lehim makinesiyle gidip gelme hareketini yaparaktan bunları da yapacağım. Bunları da size hızlandırılmış şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bu ikisi de hazırdır. Hemen şu hoparlörümüzü de takalım. Şöyle yerleştiriyoruz. Kolaylık olsun amaçlı. Bir daha uğraşmayalım elimizde. Yani bunu yapmak istiyorsanız böyle lehim makineniz olursa çok iyi olur kulaklık tamir edecekken. Çoğu bana soru geliyor. Bilginiz olmadığı sürece zaten yapmaya uğraşmayın, yapamayacaksınız. Elinizi falan yakabilirsiniz. Bu çünkü yüksek derecelere çıkan bir makine. Gördüğünüz gibi. Bu da tamam. Ben bunu bir deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Videoyu kapatıp ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar bunu ben denedim. Bunun burada da bozukluk var. Yani bunun da burasını tamir etmemiz gerekecek. O yüzden bunu da kesiyoruz. Şuralarda bir yerlerden kessem yeter herhalde. Bunu nasıl sökeceğinizi göstereyim size. Biraz lehim makinenizi alırsınız elinize arkadaşlar. Şöyle biraz ısıtaraktan yaparsanız birazdan kolaylıkla yapacaktır. Gevşemeye başladıktan sonra bir pense yardımıyla çekerseniz şu şekilde. Tabi dikkatli olun, burada kırabilirsiniz bunu. Yavaş ve nazik yapmanız lazım. Şöyle. Böyle alabilirsiniz elinize arkadaşlar. Şimdi buradaki şeyleri de sökmemiz lazım bizim. Şunu bir yapalım arkadaşlar. Şundan bir kurtulalım. Gördüğünüz gibi bayağı silikonlu oldu bu. Şöyle üstüne bir bıçak yardımıyla temizliyorsunuz şöyle fazlalıkları. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuraları ben biraz daha temizlerim videonun sonunda. En son. Yani bu şekilde, böyle demek istediğim, bu şekilde güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şuraya biraz daha silikon sıkarım. Şöyle oynayıp kırılma ihtimaline karşı. Bunda fazla bir şeyimiz kalmadı. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Dediğim gibi bu esnek bir parça olduğu için şöyle bir bıçak yardımıyla ilk bir tarafını sonra bir tarafını keserseniz şöyle rahatlıkla çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bunda aynı şekilde lehimlerini düzeltmemiz lazım. Bu arada bunda sanırım bir tane fazla var. Kablo var. Onun da ne olduğunu size söyleyeceğim şimdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu orijinal bir şeyin kulaklığı. Şu artı eksi görüyor musunuz? Bunun için olan bir kablo. Şimdi arkadaşlar bunların şeylerini tamamlayalım bir. Lehimlerini koyalım üstlerine. Bir şekilde halledeceğim ben onu. Ben bunun lehimlerini yapıyorum. Hızlı bir şekilde izleyin siz de. Ben lehimlerini yaparken.
Şöyle yaptığımı tekrar göstermeye çalışayım size. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sökmüştük. Hemen takalım şöyle. Yerleştireyim. Yine görüyorsunuz durumunu. Şöyle birazcık şey yaparsak. Evet. Şu an görüyor olmanız lazım. Şu en alt iki tanesi hoparlörün artısı. Şu üçüncü bacak eksi. Şu en sonuncu iki tane bağlı olan iki kablonun gittiği şey görüyorsunuzdur. İki tane kablo gidiyor oraya. Birbirine sardım biraz. O iki kablonun gittiği yerse mikrofonun eksisi, yani şu kötü. Şurası eksi olan yer. Şurası mikrofonun artısı. Şu mikrofonun artısı. Şu eksi. Şunlar da hoparlörün artıları. Bunu da hemen sıcak silikonla kapatalım. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Böyle yapmadık bunu. Gördüğünüz gibi bu çok uğraştırıyor. Bunu söküp geri buna yapabilirsiniz ama uğraşmak istiyorsanız, bilmiyorum, ben uğraşmadım onunla. Gerek yok çünkü benim şeyim var, sıcak hava tabancam var. Sıcak tabancam var, silikon. Şimdi yapacağımız şey söyleyeyim. Şöyle birazcık koyuyorsunuz. Sonra elinizi biraz ıslatıp bir yerde, herhangi bir yerde şöyle yapıyorsunuz. İlk partide böyle yapacaksınız. Sonra tutuyorsunuz şuradan. Şöyle. Birazcık sıkıyorsunuz şimdi. Şimdi bir daha elinizi ıslatıyorsunuz bir şekilde. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Eliniz acımaz, korkmayın, ıslattığınız için. Yanmazsınız yani. Islatmazsanız tehlikeli ama haberiniz olsun. Şöyle. Son bir kademe daha atayım üstüne ben. İyice sapasağlam olduğuna emin olmak istiyorum. En son kurumaya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.